Bugün size çok özel bir masal anlatacağım. Bir kahramanlık hikayesi değil ama kalbimize dokunan bir hikaye. Bir küçük kızın, Ece'nin, Atatürk'ü hiç tanımadan onu nasıl hissettiğini anlatacağım size. Bugün 10 Kasım'a yaklaşırken kimimiz içten içe bir özlem duyarız ya, işte Ece de o duygunun peşinden gitti. Bir çocuğun kalbinde nasıl bir ışık doğar, o ışık nasıl bir ülkenin geleceğini aydınlatır? Gelin hep birlikte dinleyelim. Masalımızın adı Ece'nin kalbindeki ışık. Okulun bahçesine sonbaharın sarı yaprakları serilmişti. Ece, sabahın erken saatlerinde sınıfına doğru yürürken herkesin biraz sessiz olduğunu fark etti. Duvarlarda Atatürk'ün fotoğrafları, Türk bayrakları ve altına yazılmış kocaman bir yazı vardı. 10 Kasım, sonsuz minnetle. Ece, öğretmeni Sevil Hanım'ın sesini duydu. "Çocuklar, bugün Atatürk'ü anma etkinliğimiz var. Onun bize bıraktığı en büyük armağan olan Cumhuriyeti daha iyi anlamaya çalışacağız." Ece sırasına oturdu ama bir tuhaflık hissetti. Atatürk'ü her yıl anıyoruz ama neden hep aynı duyguyu hissediyorum? Sanki onu tanımadan özlüyormuşum gibi diye düşündü. Derste öğretmenleri bir hikaye anlattı. Atatürk'ün bir köy okuluna gidip çocuklarla konuştuğu günü. Onlara kalem defter verdiğini ve bir öğrencinin "Paşam, büyüyünce ben de öğretmen olacağım" demesine nasıl gülümsediğini. Ece'nin kalbi birden hızla atmaya başladı. O anda hayal etti. Sanki o sınıfta o da varmış gibi. Atatürk kapıdan giriyor, tüm çocuklar ayağa kalkıyor, o da küçük elleriyle selam veriyor. O günün akşamı eve döner dönmez annesine koştu. "Anne, biz de Atatürk'ün okuluna gitsek olur mu?" Annesi gülümsedi. "Onun okulu çok büyük bir okul Ece. Aslında hepimizin okulu. Ama bu hafta sonu Anıtkabir'e gidelim mi?" Ece'nin gözleri parladı. "Gerçekten mi? Atatürk'ün yattığı yere mi?" O sabah Ankara soğuktu ama gökyüzü pırıl pırıldı. Ece elinde küçük bir karanfil babasının elini sıkıca tutuyordu. Merdivenlerden yukarı doğru çıkarken çevresinde hiç kimse konuşmuyordu. Sadece ayak sesleri yankılanıyordu. Kocaman taş sütunların arasından içeri girdiğinde göğsü birden doldu. Orada sessizliğin ortasında bir ağırlık vardı ama bu üzüntü değil, başka bir şeydi. Sanki binlerce insanın kalbi aynı anda "teşekkür ederim" diyordu. Ece'nin dudakları titredi. "Anne, Atatürk burada mı uyuyor?" "Evet kızım, burada. Ama sadece bedeni. Onun fikirleri, sevgisi senin içindeymiş gibi yaşar." Ece sessizce karanfilini mozolenin önüne koydu. Bir an gözlerini kapattı. Sanki uzaktan bir ses duyar gibi oldu. "Beni görmek demek, yüzümü görmek değildir. Beni düşüncelerimde, eserlerimde arayınız." Ece'nin gözlerinden yaşlar süzüldü ama ağlamadı. Çünkü o anda sanki kalbinin bir köşesine bir ışık doğmuştu. Ertesi gün okulda Ece yine sırasına oturdu ama bu defa sınıfa bakışı farklıydı. Pencereden içeri giren ışık bile ona başka görünüyordu. Tahtada yazan Cumhuriyet kelimesine baktı uzun uzun. Artık o kelime sadece bir tarih değildi. Atatürk'ün o gün verdiği kalem, köydeki çocukların sevinci, özgürce konuşabildiği öğretmeni ve onun kendi okuluydu. O gün resim dersinde öğretmenleri "Atatürk'ü nasıl hissediyorsanız öyle çizin" dedi. Ece bir süre düşündü. Sonra kağıda bir güneş çizdi. Altına da küçük bir kız ve elinde Türk bayrağı. Yanına yazdı: "O bizim içimizde doğan bir ışıktır." Öğretmeni resme baktı ve gülümsedi. "Ece, bu çok güzel olmuş. Gerçekten içten çizmişsin." Ece sessizce cevap verdi. "Çünkü onu artık özlemek değil, anlamak istiyorum öğretmenim." Akşam olduğunda Ece odasında defterine bir şeyler yazdı. "Sevgili Atatürk, seni hiç görmedim ama seni hissediyorum. Senin sayende okula gidiyorum. Düşüncelerimi söylüyorum. Ben büyüyünce bu ülkeyi senin gibi koruyacağım." Sonra defterini kapattı, pencereden dışarı baktı. Gökyüzünde tek bir yıldız parlıyordu. O an içinden şöyle geçirdi: "Belki o yıldız sensin Atatürk. Hep yolumuzu aydınlatıyorsun." Ertesi sabah okulda 10 Kasım töreni vardı. Tüm öğrenciler saygı duruşunda bulundu. Sirene basıldığı an herkes sustu. O sessizlikte Ece bir kalp atışı duyar gibi oldu. O kalp, Cumhuriyet'in kalbiydi. Atatürk'ün kalbi değil,
Artık milyonlarca çocuğun kalbiydi ve Ece o gün kendi kendine söz verdi. Biz seni çok özlüyoruz Atatürk ama artık sadece özlemeyeceğiz. Senin bıraktığın emaneti, cumhuriyetimizi koruyacağız. Bilimi, sevgiyi, cesareti hiç bırakmayacağız. Bir rüzgar esti. Okulun bahçesindeki bayrak hafifçe dalgalandı. Sanki o da aynı sözü veriyordu. Ece o günden sonra her 10 Kasım sabahı kalbine dokunan o ışığı hiç unutmadı. Çünkü artık biliyordu. Atatürk sadece bir fotoğrafta değil, onun her adımında, her düşüncesinde ve Türkiye'nin umutla bakan her çocuğunun kalbindeydi. Masalımız burada sona eriyor. Ama hikayeler bitmez, değil mi çocuklar? Yeni maceralarda tekrar buluşmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir hatırlatma. YouTube çocuklara özel içeriklerde yorumlara izin vermiyor. Ama biz yine de sizlerden haber almak isteriz. Düşüncelerinizi, beğenilerinizi, eleştirilerinizi ya da dinlemek istediğiniz masalları bizimle paylaşabilirsiniz. Aşağıda yazan mail adresimizden ya da YouTube kısa hikayeler sayfamızdaki herhangi bir hikayeden veya Instagram kısa hikayeler hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve unutmayın, hayal kurmak hiç bitmez. Her geçen gün büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Seni daha çok anladım, seni daha çok sevdim. Her geçen gün büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Seni daha çok anladım, seni daha çok sevdim. Çocuk kalbimle, Atatürk çocuk kalbimle. Çocuk kalbimle, Atatürk hey. Çocuk kalbimle, Atatürk çocuk kalbimle. Çocuk kalbimle, Atatürk hey. Oysa bugün onurla, onurla, onurla güzel adını söylerken seni daha çok sevdim. Oysa bugün onurla, onurla, onurla güzel adını söylerken seni daha çok sevdim. Çocuk kalbimle, Atatürk çocuk kalbimle. Çocuk kalbimle, Atatürk hey. Çocuk kalbimle, Atatürk çocuk kalbimle. Çocuk kalbimle, Atatürk